Merhaba arkadaşlar. Bu videoda bağlı listelerden bahsedeceğim. Bağlı listeler bildiğiniz üzere düğüm yapılarından oluşuyor. Her bir düğüm kendisi gibi bir başka düğümü göstererek ve bu şekilde düğümleri birbirine bağlayarak aslında biz listeyi oluşturuyoruz. Düğümlerin bellekte herhangi bir yerde olmasının hiçbir önemi yok. Önemli olan bir düğümden sonraki düğümü gösterecek şey aslında düğümün adresinde, düğümün kendi içerisinde saklamış olduğu bir sonraki düğümü gösteren adresinde gizlidir. Bağlı listeler düğümlerden oluştuğunu söylemiştik. Şu şekilde ifade edecek olursak tek yönlü bağlı liste tabii ki bu. Burada veri kısmı var ve bu kısım aslında adres kısmı. Yani kendisi gibi bir sonraki düğümün hangi düğüm olduğunu gösterecek şekilde o düğümün adresi buraya yazılır. Yani bu bir sonraki düğümün adresini ben buraya yazdığım zaman bunlar bellekte herhangi bir yerde olabilirler. Ama buraya yazdığım için ne diyorum ben? Bu düğümden sonra bu düğüm gelmektedir diyorum. Bu listenin birinci elemanı ise bu listenin ikinci elemanı oluyor. Listede o zaman sona nasıl geldiğimizi anlıyoruz, son elemana. Bir sonraki düğüm eğer boş adresi yani null adresi gösteriyorsa evet bu ikinci düğüm aslında listenin son düğümüdür diyoruz. Tabii bu şekilde düğümleri birbirine bağladığımız zaman liste bir bağlı liste oluştu. Ama bu listeye benim dışarıdan erişebilmem için aslında ilk düğümün adresini tutabilmem gerekiyor. İşte liste başı şeklinde ifade etmem lazım. Çünkü öyle bir düğümün adresini tutmam gerekiyor ki bütün e, listedeki bütün düğümlere erişebileyim. İşte ilk düğümün adresini tutarsak buradan ileri diyerek bütün düğümlere erişebilirim. Evet, düğümlerden oluşan bir yapı dedik. Onun için ilk başta düğüm kodunu yazacağız. Ön işlemci komutlarımızı yazdık. Temel kütüphaneyi ekliyoruz. Ve burada düğümün tanımını yapalım. Evet, burada gördüğünüz gibi düğüm aslında bir veri kısmından bir de adres kısmından oluşmakta. O zaman burada veri kısmı ve bu aslında şablon bir yani jenerik bir veri yapısı olacağı için herhangi türden bir liste oluşabilir. Herhangi türden bir liste oluşturabilmek için düğümün herhangi bir türden olabilmesi gerekiyor. Onun için burada şablon bir düğüm yapısı yapıyoruz. Bu türün adına mesela object diyelim. Ve burada veri kısmı var demiştik. İşte bu kısma veri kısmı bir de bir sonraki düğümü gösterecek adres gerekiyor. Aynı türden bir sonraki düğümü gösterecek. Bu da ileri şeklinde bir adres. Ve kurucu fonksiyonu tanımlayacağım burada. Dışarıdan bir veri alacak. Çünkü düğüm oluşabilmesi için dışarıdan bir verinin alınması gerekiyor. Ve bir de adres olacak. Ve bu adres eğer girilmezse ki girilmeme durumu olabilir. Düğüm oluştu sadece verisi gönderildi. O zaman ben otomatik olarak düğümün bir sonraki gösterdiği adres olarak boş bir adresi atayacağım buraya. Evet, buradan item'ı almış olduk. Yine buradan next adresini de almış oluyoruz. Şablon olduğu için bütün kodun başlık dosyasında bulunması gerekiyor. Düğüm kodunu tamamlamış olduk. Şimdi bağlı liste koduna geçelim. Ön işlemci kısımlarını yazdık. Tabii bağlı liste düğümlerden oluşuyordu. O zaman düğümü okuyabilmesi, görebilmesi için düğüm başlık dosyasını buraya ekliyorum. Tabii ki bunda şablon bir liste olabilmesi için burada generic tanımını yapmam gerekiyor. Yine bunun ismine de object diyelim. Evet, private kısmında dışarıyı ilgilendirmeyecek olan şeyleri yazacağız aslında. Bu birincisi nedir aslında? Listeyi oluşturan şey, evet, böyle bir yapı dedik. Yani bu liste. Ama benim listeye dışarıdan erişebilmem için bir özel pointer'a ihtiyacım var. İşte mesela ben buna head derim. Listenin ilk düğümünü gösteren bir pointer. O zaman buraya düğüm göstericisi ekleyeceğim. Ve bize yine lazım olacak eleman sayısı, kaç eleman var? Çünkü burada
Listede çok istenen bir şeydir bu. Tabii ki bunu işte null olana kadar, null'ı görene kadar ilerle deyip tabii ki şey yapabiliriz. E, Eleman sayısını bulabiliriz ama bu tarz bir şey zaman kaybı olacağı için bir tane tam sayı tanımlarız ve bu tam sayıyı eleman eklendikçe arttırıp eleman silindikçe de azaltırız ve istendiği zaman da kullanıcıya döndürürüz. Şimdi kulucu fonksiyonda liste ilk oluşturulduğu zaman içerisinde hiç veri yok. Dolayısıyla ilk düğümü gösterecek adres ortada bir düğüm olmadığı için null bir adresi, boş adresi gösterecektir ve eleman sayısı da 0 başlangıçta. Yine burada dışarının kullanabileceği isEmpty fonksiyonu ne işe yarayacak aslında bu? Bir get fonksiyonu. Yani liste boş mu? Bunu kontrol ediyor. Burada da size'a bakarsak bunu anlayabiliriz. Ya da neye bakabiliriz? Head'in null olmasına bakabiliriz. İki farklı şekilde anlaşılabilir. Yine count fonksiyonu, yani kaç elemanın olduğunu dışarıdan çok sorgulanan bir fonksiyondur bu. Bunu da döndürelim. İlk şu an ekleme ve çıkartmayı biraz daha sona doğru bırakıyorum. İlk düğüm, bu da listede istenen bir fonksiyondur. Yani listede şu an ilk düğüm ne? Bunun ilk düğümden çok aslında eleman sorulabiliyor. İlk elemanı getir şeklinde. Ve ben burada bu eğer boşken çağrılmışsa, liste boşken bu fonksiyon çağrılamaz. Dolayısıyla burada aslında sürecin durdurulması lazım. Bir hata fırlatılması ve işte mesela liste boş şeklinde bir hata fırlatılabilir. Eğer bu satırı atlayabiliyorsa evet en az bir eleman var demektir. Nerededir eleman? Head'in gösterdiği düğümdedir aslında, değil mi? Burada baktığımız zaman head'in gösterdiği düğüm listenin ilk düğümüdür. O zaman biz burada direkt head'in item'ını, head bir düğüm adresidir. O ne istiyor? Veriyi istiyor. Veri düğümün içerisindeki object'tir. O zaman head'in item'ını gönder diyoruz. Burada da görebiliriz item'ın object türünden bir şey olduğunu. Evet, aynı şekilde yani aradaki elemanlardan ziyade ilk ve sondaki elemanlar genelde istenebiliyor senaryoya bağlı olarak. Burada da aslında şu kontrol yine geçerli. Çünkü eğer liste boşsa son eleman da istenemez. Peki burada nasıl bir işlem yapabiliriz? İşte bu tek yönlü bir bağlı liste olduğu için ve ben şöyle bir liste çizelim. Ve burası işte head diye isimlendirdik. Mesela A, B, C, D verileri var bunun içerisinde. Tek yönlü bağlı liste bu aslında. Ben bir anda son düğümü atlayamam. Head'den bir anda atlayamam. Çünkü ne yapmam lazım? B'ye gidebilmem için B düğümüne gidip head'in gösterdiği düğümün buradaki adrese bakmam gerekiyor. Şu adrese bakmam gerekiyor. O adrese bu sefer B düğümüne geldim. Sonra bu adrese bakacağım. Sonra buraya falan. Dolayısıyla bana şöyle bir fonksiyon lazım. İstediğim konumdan bir öncesini döndürecek. Neden bir öncesini? Çünkü ekleme ve silmede de bu bizim işimize yarayacak. Onun için bize bir öncesini döndüren bir fonksiyon lazım ama bu dışarının ihtiyacı olan bir şey değil. Çünkü adres döndürüyor. Adrese dışarı yani listeyi kullanacak kişinin bu adresi bir işe yaramayacaktır kullanması. Onun için bunu private alana yazıyorum. Ona düğüm adresi döndüreceğiz. İşte gönderilen konumun bir öncesini bu. Dolayısıyla bize bir konum gerekecek. Şimdi konum her ne kadar private tool'u ben göndersem de aslında içerideki birazdan yazacağım fonksiyonlar dolaylı olarak bu fonksiyonu çağıracağı için benim her halükarda burada konumu bir kontrol etmem gerekiyor. Konum bir kere sıfırdan küçük olamaz. Veya konum ilk düğümün konumu 0 çünkü. Size'dan da büyük olamaz. Size'e eşit olabilir. Bu hani belki de biz sona eleman ekleyeceğiz. Onun için bir öncesi neresidir? Son düğümdür. Ama bunlar dışında bir konum gelirse hata olacağı için burada işte index out of range şeklinde bir hata fırlatabilirim. Evet, bir öncesini bulacağım için ben aslında buradaki indeksi 1'den başlatıyorum.
Ve döngüyle bir bir giderek birinci düğüm, yani bu listede elimde sadece birinci düğümün adresi var. O zaman işte bir ilerleme kat etmek istiyorsam birinci düğümün adresini bir lokal bir pointer'a verdim. Çünkü birinci düğümün adresinin head dediğimiz bu pointer'ı değiştirmememiz lazım. Yoksa listeyi kaybederiz. Değiştireceğim şey nedir? itr isminde aslında bir lokal pointer. Ve bu null eşit olmadığı sürece ilerleyecek ve ilerleyecek derken işte ilerlemeyi nasıl yapıyoruz? Düğümün gösterdiği düğümün adresi, göstermiş olduğu adresi düğüm pointer'ına atarsak bir ilerlemiş olur. Yani burada aslında kastettiğimiz şey, mesela head'i itr'ye atadık. itr burada. Sonra itr'nin next'i dediği şurası aslında. Şu adresi itr'ye atarsanız sen itr de burayı göster demektir. B'nin ilerisinin adresini burada itr'ye atarsanız itr burayı gösterir. Bu şekilde aslında ilerlemeye başlayacaktır. Ve bu noktada indeksi de bir arttıralım. Burada kontrol edeceğimiz şey, eğer konum indekse eşit olmuşsa, ki indeksi hatırlayın birden başlatmıştık. Yani bir öncesine yerleşmiş demektir. O zaman bunu döndürebiliriz. Çünkü bize o anki düğümün adresini istiyor. Adresi döndürüyoruz. Yani, for döngüsünde normalde çıkma ihtimali, hiç döngüye girmeme ihtimali var. Orada da null döndürür. Hani siz direkt birinci düğümün öncesini istemişsiniz. Öyle bir önce yok. Birinci düğüm ilk düğüm. Dolayısıyla orada null'ı döndürecektir. Evet. Şimdi bunu neden yazdık aslında? Bu last bir anda sona nasıl gidebiliriz aslında? Bir anda gidemiyoruz. Bu fonksiyonu çağırıp bize teker teker son düğümden bir öncesine kadar gidecek. Ve ben burada şöyle yazabilirim. Bu fonksiyonu çağırdım ve buna size'ı gönderdim. Yani en son düğümün bir öncesi değil aslında. Size nedir? Çünkü sıfırdan başlıyor konumlar. Size aslında son düğümün sonrası. Yani null kısım, ama onun bir öncesine yerleştirdiğimiz zaman son düğüm demektir bu. Son düğüme erişmiş olacak ve direkt buradan item'ı gönderebileceğiz. Burada belki şunu test edebiliriz. Kişi sadece bir düğüm eklemişti. Dolayısıyla listenin başı ve sonu aynı aslında. O zaman burası size ne olacaktır? 1 olacaktır. 1 geldiğimiz zaman burada size, yani position 1, index de 1 ve head'i iterasyona atamış olduk. itr isimli pointer'a içeri girdik. 1 eşittir 1 mi? Evet. Dolayısıyla ilk düğüm gönderilir. Yani o noktada da herhangi bir sıkıntı oluşmuyor. Şimdi ekleme işlemine gelelim. Eklemede iki tane senaryomuz var. Bir, sona ekleme, ki aslında en çok kullanılan bu metottur ekleme işleminde. Yani listenin direkt sonuna ekleme fonksiyonu elemanı alır ve listenin sonuna ekler. Bir diğeri ise insert fonksiyonu, ki bu da insert fonksiyonu ise önce konumu alır. Yani hangi indekse ekleyeceğim. Sıfırdan başlıyordu konumlar. Bir de ekleyeceği veriyi alır aslında. Şimdi iki kez benzer kodları yazmamak için sona ekleme kodunda aslında insert'ü çağıracağım. Çünkü benzerdir. Yani sona eklenecek olan konum olarak bilgiyi gönderirseniz insert fonksiyonu ekleme işlemini yapar. O zaman bizim aslında insert'ü yazmamız lazım. Şimdi burada bizim neyi düşünmemiz gerekiyor? Mesela şu listeye, çizmiş olduğumuz listeye odaklanırsak, araya veya sona eklemedeki işlemler aynıdır. Çünkü burada özel bir pointer yok, head gibi. Özel bir pointer olmadığı için bu kodu birleştirebilirim. Yani araya ve sona ekleme kodunu. Sadece başa ekleme, yani adam listenin ilk elemanını değiştiriyorsa, yeni bir eleman ekliyorsa listeye, bu durumda head değişeceği için bunu ayrıca kontrol etmem lazım. Yoksa listenin yapısı bozulur. O zaman ben burada ne yapıyorum aslında? Buradaki indeks 0 mı? Yani 0'sa demek ki ilk yere ekleyecek. O zaman head değişecek demektir. Ama head belki de daha öncesinde bir yeri gösteriyordu. Yani ikinci eleman ekliyor adam, üçüncü eleman ekliyor ama hep başa ekliyor. Bu durumda head'in eski gösterdiğini de kaybetmemem gerekiyor. Burada yeni bir düğüm oluşturuyorum. Ve bu düğümün
gelen veriyi ona gönderdim ama next'i de eski head'i, eski listenin başını kaybetmemek için onu parametre olarak gönderiyorum. Yani tek satırda aslında bu ekleme işlemini yapmış oluyoruz. Nasıl oluyor bu? Şimdi bu listede yeni bir düğüm ekle dedi, başa ekle dedi ve head halen o new bu göndermediği şu new node dediğimiz şey fonksiyon, yani bu kurucu fonksiyon daha bize bir adres döndürmeden head halen eski listenin başını gösteriyor. Dolayısıyla biz diyoruz ki yeni bir düğüm oluşur, şu an oluşma anı ve buranın ilerisine head'i göndermişiz parametre olarak. Yani diyoruz ki oluşan düğüm burayı göstersin. Burayı gösterdi mi? Sonra da yeni eklenen veriyi ekledik buraya. Daha sonra da dönen adres nedir? Oluşan yeni düğümün adresidir. Ve yeni düğümün adresini biz nereye atmışız? Artık yeni head burası olsun diyoruz. Yani head artık burayı göstermiyor, burayı gösteriyor. Dolayısıyla burası aslında artık şu head x olacaktır. Bu şekilde bir satırda bu listenin başını ekleme olayını gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu tabii eğer listenin başına eklemek istiyorsa. Yoksa araya veya sona ekleme zaten birleştirilebiliyor demiştik. Onun için else'de bu işi birleştirmiş olacağız. Buradaki mevzu nedir? Bir öncesine yerleşme olayıdır. Yani ben sonuçta tek yönlü bir bağlı liste bu. Onun için bir öncesine yerleşmem gerekiyor. Bunun ismine, bu pointer'ın ismine prev diyelim mesela. İşte bir öncesini konumu ile bul fonksiyonunu çağırdım. Ve konum nedir? Bana gönderilen konum. Bu indeksin bir öncesine yerleş diyorum. Ve mesela buradaki senaryoda diyelim ki bize konum olarak 2 gönderdiler. Bakın 2 demek normalde 0 buraya ekler. Yani listenin başına 1 A ile B arasına ekler. 2 de B ile C arasına ekler. Bu durumda bir öncesi aslında B düğümüdür. Ama B, C diye bir şeyler benim elimde yok. Bu veri, yani verinin ne olduğunu bilmiyorum. Ben elimde sadece head adresi var. O zaman ben o konumu fonksiyona göndereceğim. Bana fonksiyon bir öncesinin adresini döndürecek. Yani B düğümünün adresini. Ve ben onu prev'e atadım. Şu an bu konumdayız. Ve prev'i kullanarak ben aslında B ile C arasında yeni düğümü ekleyeceğim. Bunu nasıl yapabiliriz? İşte prev'in gösterdiği düğümün next'ine artık yeni bir düğüm gelecek demektir burada. Yeni bir düğüm gelecek. Ve burada veri nedir? Parametre olarak gelen item'da veri. İlerisi nedir? İlerisinde kaybetmemek için aslında eski prev'in next'ini buraya veriyoruz. Yani aynı listenin başını değiştirir gibi aynı mantık burada da var. Evet, burada ne oldu aslında? Şöyle bakacak olursak. Prev'in şurada bir düğüm oluşuyor. Düğüm oluşunca o zaman B ile C arasına, çünkü konum 2 gelmişti, yeni bir düğüm oluşuyor. Daha sonra verisini, işte verisi x'ti mesela, x'i yazdık ve prev'in next'i halen c'yi gösteriyor. Prev'in next'i. Çünkü kurucu fonksiyon halen oluşmadı. Çağrıldı ama tam tamamlanmadı. Dolayısıyla c'yi göster diyoruz. Oluşan yeni düğüm de c'yi gösteriyor. Sonra bize bu x düğümünün adresini dönecektir. New node dedik ya. Oluşan yeni düğümün adresini döner. O adresi nereye atmışız? Prev'in next'ine atmışız. Yani artık aslında şu şekilde dönen düğümü gösteriyoruz ve fonksiyon kapandığında burada prev silinecektir. Çünkü prev lokal bir pointer. Prev'in gösterdiği silinmez. Prev'in kendisi siliniyor ve ne olmuş oldu? Ben x'i araya yerleştirmiş oldum. Ekleme işlemi burada tamamlandıktan sonra her ikisinde ne olmuş oluyor aslında? Eleman sayısını 1 arttırmış oluyoruz. Yani başa da eklense, araya veya sona da eklense eleman sayısını 1 arttırıyoruz. Yani diyebilirsin ki sona eklemedeki senaryoda bir sıkıntı var mı? Aslında yok. Neden? Prev'in next'i bu sefer sona eklediğin zaman prev D'nin üzerine yerleşecektir. Prev'in next'i null'dır. Zaten eklediğimiz düğüm sona ekleneceği için o düğümün ilerisi null olacaktır. Dolayısıyla null'ı git yeni eklenen düğümün ilerisine bağla diyoruz burada. Orada da herhangi bir sıkıntı oluşmuyor. Evet, insert fonksiyonu bu kadar aslında. O zaman add fonksiyonunda benim ne yapmam lazım? Insert'ü çağıracağım. Konum neresi? Konum aslında size. Eğer size'i girersek bu sona ekle demektir. Ve eklenecek item'ı veriyoruz ve bir daha aynı kodları yazmıyoruz. Direkt en sona ekleme işlemini gerçekleştiriyoruz. Bunun dışında silme işlemi var. Silme işleminde de iki senaryomuz var. Yine
elemanın gönderilip yani verinin direkt şu veriyi sil diyeceğimiz bir fonksiyon bu. Şu veriyi sil. Remove fonksiyonu. Bir de konumdakini sil. Konum göndereceğiz. Bu konumdakini sil fonksiyonu. 2 tane çok sık kullanılan silme senaryosu bulunmakta. Bu da bize bir indeks verecek. Bu indeksteki veriyi sileceğiz. Tabii bundan önce bizim çünkü kullanabileceğimiz bir şey. Mesela veriyi göndereceğiz. Verinin indeksini istiyorum. Bu tarz bir fonksiyon var. Index of fonksiyonu. Listede bulunabilen bir fonksiyon. Yine burada veriyi gönderiyor ve bu verinin indeksini istiyor. Yalnız burada olmayan bir veri gönderilmez. Gönderilirse hata oluşur. Peki burada bizim ne yapmamız lazım? Veriyi bulabilmemiz için bir for döngüsüyle baştan başlayıp sona kadar gideceğiz. Dolayısıyla ben burada bir index 0 tanımlıyorum ve bir for döngüsüyle listenin başından başlıyor. Dolayısıyla head'in adresini buradaki lokal pointer'a atıyorum ve bu lokal pointer null'a ulaşmadığı sürece devam edecek. Null'a ulaşırsa zaten gönderilen veri yanlıştır. Öyle bir veri listede yok demektir. Ve bu lokal pointer'ı ilerletiyorum her adımda. Bir sonraki düğümü göster diyorum. Aynı zamanda indeksi de arttırıyorum burada. Ve yapacağımız şey burada nedir aslında? Eğer elemanı bulursak daha devam etmeye gerek kalmadı demektir. Eğer bu eleman parametre olarak gönderilen eleman eşitse veriye o zaman direkt indeksi döndürebiliriz. For döngüsünün dışına çıktıysa eleman yoktur. Yani olmayan bir veri istenmiştir bizden. İndeksi istenmiştir. O zaman burada bizim işte indeks sınırlar dışında diye bir hatanın gönderilmesi lazım. İşleyişin kesilmesi gerekiyor. Şimdi bunu tabii yazdık çünkü burada kullanacağız remove fonksiyonunda. Tekrar buraya dönecek olursak konumdaki verinin silinmesi ni yazalım. Çünkü burada bu remove fonksiyonu konumda sil fonksiyonunu kullanacak. Şimdi index vardır. Index diyelim ki hani boş bir listeden eleman silinmeye çalışılıyor. Zaten hiçbir kontrol yapmadan bizim burada direkt hatayı vermemiz lazım. Çünkü olmayan bir listeden veri silemeyiz. Bu şekilde size 0 ise hiçbir veri yok demektir. Şimdi silinecek düğüm çöp oluşmaması adına bir lokal pointer orayı gösterecek del isminde. Sonra ben del'in gösterdiği düğümü sileceğim. Çöp oluşmaması adına. Şimdi eklerken 2 tane senaryomuz var. 2 ihtimalimiz var. Ya başa ekliyordu ya da araya ve sona. Araya ve sonayı birleştirebiliyordum. Dolayısıyla acaba başa mı ekliyor kontrol ediyorum. Eğer başa eklemiyorsa diğer kodu birleştiriyordum zaten. Burada da aynı şey. İlk elemanın silinmesi durumunda head'in gösterdiği adres yine değişeceği için bunu ayrıca kontrol etmem lazım. O zaman burada ne yapıyoruz? Index 0 mı? Eğer 0 ise ilk elemanı siliyor diyorum. Burada ayrı bir kod yazacağız. Diğer kısımda else kısmında ise aradan veya sondan bir düğüm siliniyor. Onu birleştirebiliyoruz. Şimdi burada o zaman silinecek düğüm hangisidir? Head'in gösterdiği düğümdür. Head'i artık bir ilerletebilirim. Önce del'i attım ki çünkü burada ilerleme yaptığımız zaman head next dediğim zaman B'yi gösterecek. Artık A'ya ulaşabileceğim bir ihtimal yok ve A çöp olarak kalırdı. Onun için onu del göstersin diyorum. Sonra head'i bir ilerletiyorum. Bu şekilde bir ilerlettim. Sonra da del'i sileceğim. Bu ilk düğümün silinme kısmı bu şekilde. Diğeri ise aradan veya sondan düğümün silinmesinde ise yine bir öncesine yerleşmem gerekiyor. Tek yönlü bağlı liste olduğu için. Yani yine aynı fonksiyonu çağıracağım ve ona indeksi göndereceğim. O da indeksin bir öncesine yerleşecek. Diyelim ki mesela C'yi silmek istiyoruz. O zaman C düğümünü sileceksek ben bu bir öncesini konumuyla bul fonksiyonunu çağırdığım zaman bana B düğümünün adresini döndürecektir. Ben de onu prev isimli lokal bir pointer'a atadım. Ama silinecek düğüm nedir? Prev'in ilerisi. Bir öncesine yerleşmemizdeki mantık nedir? B'nin ilerisini D'ye bağlayabilmek. Yoksa D'ye bağlayamayız. Yani C'yi aradan çekebilmem için C'nin öncesindeki düğümün C'nin sonrasındaki düğümü gösterebilmesi lazım. Onun için silinecek düğümün bir öncesine yerleşiyoruz. Ve burada önce bir
bu lokal pointer'a silinecek düğümü atmam lazım. O da nedir? Prev'in next'idir aslında. Prev'in next'i C. C'yi silmek istiyordum. C'yi şu an D'le atamış oldum. Ama burada hemen D'li silmiyoruz. Çünkü silinen bir düğümün üzerinden geçemezsiniz. Şu an biz bunun üzerinden geçip diyeceğiz ki C'nin ilerisini B'nin ilerisi artık göstersin diyeceğiz. Yani Prev'in next'i artık C'yi göstermesin. Nereyi gösterecek? Prev'in next'ini gösterecek. Yani Prev'in next'i neresi? C. C'nin next'i D. Artık B'nin ilerisi D'yi göstersin diyorum. Dolayısıyla aslında şöyle bir olay oluyor. Ve C aradan çıkmış oluyor. Tabii C'yi iade edebilmek için daha önce ne yaptık? Del isimli bir pointer'a onu göster dedik. Diyebilirsiniz ki sondaki bir düğüm silinseydi bu kod hata verir miydi? Hayır. O zaman Prev nereye yerleşecekti? Prev C'ye yerleşecekti. Çünkü D'yi siliyorum. Ve burası işte Del'e atadık. Ve Prev'in next'i artık D'yi göstermesin diyorum. Prev'in next'ini göstersin. Null. Çünkü zaten D silinince C'nin ilerisi null olacaktır. Dolayısıyla herhangi bir sıkıntı bulunmuyor. Ve bu atlama işlemini yaptıktan sonra aslında liste normal haline, yani eleman silinmiş haline gelmiş oldu. Artık bu burada veya burada atamış olduğumuz düğümü silmiş oluyoruz. Sildiğimiz için bir düğüm eksildi. Eleman sayısında bir azaltıyoruz. Şimdi bu remove fonksiyonu bunu nasıl kullanacak? Bu özelliği ne? Verdiğin konumu siliyor. Verdiğin konumu bulan fonksiyon var mı? Var. O zaman bizim burada direkt int index deyip işte index of fonksiyonunu çağırıyorum ve item'ı gönderiyorum. O da bana konumunu getiriyor. Daha sonra da remove add fonksiyonunu çağırıyorum ve buradan bu indeksteki elemanı sil diyorum. Şimdi burada şöyle bir şey düşünülebilir. Eğer ki olmayan bir veri gelirse zaten index of burada hatayı fırlatacaktır. Dolayısıyla yani burada yine işleyiş kesilecektir. Eğer var olan bir eleman gönderildiyse bu veriyi ben bu fonksiyona gönderip siliyorum. Evet, silme işlemleri de tamam ama listede yine temel bir işlem olan şu veri var mı yok mu fonksiyonu. Find fonksiyonu arama işlemini gerçekleştirebilmemiz için bu veri yapısında bu fonksiyonun eklenmesi gerekiyor. Bu fonksiyon eğer veri yoksa false döndürecektir. Varsa da true döndürecektir. Bunun bir hata fırlatma durumu yok aslında. Yine listenin ilk düğümünden başlayarak sona kadar gideceğiz. Yani null olmadığı sürece bu devam edecek. Ve yine aynı mantıkla düğümü her adımda bir sonraki düğüme ilerletiyoruz. Burada elemanı bulduğum an şurada şu satırın aynısı aslında. İndeksi döndürmüyorum. True diyorum. Yani böyle bir veri var demektir. Eğer for döngüsünün sonuna gelirsek böyle bir veri yok. O zaman burada da false döndürüyoruz ve arama fonksiyonu tamamlanmış oluyor. Evet, bunun dışında belki hani bütün listenin bütün düğümlerinin ekrana yazılması istenebilir. Bu durumda benim bu fonksiyonu, operatörü yeniden tanımlamam gerekiyor. Eğer boşsa liste, hani bir liste boş diye bir şey yapabiliriz. Bir mesaj yazabiliriz ekrana. Değilse de bütün listeyi dolaşacağız. Aslında bütün listeyi dolaşan şöyle bir find metodunda bir kod vardı. Bunu hemen buraya kopyalıyorum. Arama işlemi yerine ekrana yazma olacak. Evet, bunu yazmış olduk. O ekrana yazma fonksiyonunu. Listenin eleman eleman silinmesi yerine bir anda temizlenmesi de yine dışarıya sağlanması gereken bir fonksiyondur. Fakat ben şöyle düşünebilirsiniz. Head'i null'a eşitleyip size'ı 0 yaparsam evet başlangıç konumuna dönmüş olurum. Ama bütün düğümler çöp olarak kalır. Dolayısıyla böyle bir yaklaşım burada yanlış. O zaman ne yapmamız lazım? Bütün düğümleri tek tek silmemiz lazım ki çöp oluşmasın. En kolay silme şekli nedir? Hep ilk düğümün silinmesi olabilir. Liste boş olmadığı sürece başına ünlem getiriyorum. Ne yapacağız? Burada aslında ilk düğümü sileceğiz. İlk düğüm nasıl silebiliriz? Remove add fonksiyonu vardı. Buna sürekli 0. indeksi gönderip ilk düğümü sürekli silmiş. Çünkü en kolay silme işlemi ilk düğümdür. İlk düğüm direkt head'in elimizde altında olduğu için hemen silebiliyoruz. Ve yıkıcı fonksiyon burada çöp oluşmaması adına düşünülebilir. Çünkü kişi
listeyi oluşturup içerisine atıyorum binlerce eleman ekleyip bir anda işte listeyi iade edebilir. Ama listeyi iade ettiği bütün düğümler kalır. Onun için düğümlerin temizlendiği garantisi clear fonksiyonun çağrılmasıdır. Burada clear fonksiyonu çağırıyorum ve süreç tamamlanmış oluyor. Bu yazdığımız veri yapısını test etmek açısından basit bir test kodu yazabiliriz. Evet, isimlerin eklendiği bir liste tanımlamak istiyorum. Yani bir string içerecek bu liste. O zaman bu şablon kısmının içerisinde diyorum ki string ve isimler diye bir isim verelim buna. Yeni bir bağlı liste oluşturuyorum. Tabii ki artık bu noktadan sonra bu isimler listesine sadece string türünden bir şey eklenebilir. Bir tane seçenek tanımlayalım. Ve altta birkaç yerde kullanacağımız aslında isim ve konum bilgisini de burada değişken olarak tanımlıyorum. Tabii bu bir menü şeklinde olacağı için do while döngüsü içerisinde yazıyorum ve burada belki işte 11 tane farklı, yani bütün durumları test edebilmek için 10 tane farklı şey var aslında belki. O zaman hani 11 çıkış diye düşünürsek 11'e eşit olmadığı sürece bu döngünün devam etmesi gerektiğini söylüyorum. Ve burada her çalıştığında ekranı temizleyelim. Bir tane burada menü yazacağım. Evet, menüyü yazdık. Şimdi de bu seçeneklere göre neler olacağını aslında yazacağız burada. 10 farklı aslında seçenek var. 11.'si çıkış şeklinde. İlk seçeneğimiz nedir? İsmin eklenmesi. O zaman kullanıcıdan bir isim almam lazım. GetLine fonksiyonuyla alıyorum ki çünkü 2'den fazla kelime girebilir bir isim için. Onun için şöyle bir şekilde girmiş oluyoruz ve bunu isimler listesine sonuna ekleme şeyi bu. Dolayısıyla direkt sonuna ekliyorum. İkinci kısma gelelim. İkinci kısımsa nedir? İsim sil. Dolayısıyla yine kullanıcıdan bir isim almamız gerekiyor. Ama bu sefer ismi sileceğiz. Dolayısıyla bu şekilde remove fonksiyonunu çağırıyorum. Tekrar burada 3'e gelelim. 3'te ise nedir? Konumdan sil. O zaman bize konum gerekiyor. Konum bilgisi gerekiyor. Ve şu şekilde konumu aldık. Ve remove at fonksiyonunu çağırıp burada konumu gönderiyorum. Evet, dördüncüsü ise belli bir konuma ekleme aslında girilecek olan ismi. O zaman burada 4'e önce konumu aldık, sonra ismi alıyoruz. Konumu aldık, ismi aldık ve burada insert fonksiyonunu kullanıp konuma ismi ekliyoruz. Evet, beşincisinde ise 5'te ne vardı? Konumunu bulma ismi. Dolayısıyla ismi almamız gerekiyor. Kullanıcıdan buraya 5 yazalım. İsmi aldık ve konumunu ekrana yazacağız. Index of fonksiyonunu kullanıyoruz. Yine orada ekran sürekli döndüğü için burada durdurup görmemiz gerekiyor konumu. Daha sonra 6'ya geçelim. Evet, 6'daysa kaç tane eleman var onu görmemiz gerekiyor. Yani kaç tane isim var aslında. Şöyle bunu yapıştırırsak buraya. 6'da direkt şöyle yazabiliriz. İsim sayısı. Neydi? Count fonksiyonuydu. Yine burada durduracağız. Tabii bazen bu singet fonksiyonunu bu son karakter sonlandırma çalıştırabiliyor. Onun için onu görmezlikten gel fonksiyonu var. Orada durdurabilmek adına. Evet, 7'ye gelelim. 7 nedir? İlk ve son isimler aslında. Dolayısıyla şunu kopyalayıp 7 ve 8 için şöyle hızlıca yazabiliriz. Evet, ilk isim için bunu yazdık. Şimdi de son ismin getirilmesi. Evet, burada da bunu yazmış olduk. 8. kısım. 9 nedir? İsimlerin aslında ekrana yazılması. O zaman yine şunu kopyalarsak 9
Burada aslında sadece şöyle bir şey yazarsak belki bilgilendirme anlamında isimler bunlar şeklinde ve burada çünkü ekrana yazma operatörünü tanımlamıştık. Direkt bu şekilde yazabilirim. Evet, on da temizleme işlemiydi. Onun için şöyle yazacağız aslında. Evet, on neydi? İsimlerin temizlenmesi. İsimleri temizlemiş olduk. Ve 11 aslında çıkış. Onun için burada 11 girilirse burayı boş bırakıyoruz. Çünkü bunun dışında bir şey girilirse bunun çalışabilmesi adına burada belki işte yanlış seçim gibi bir ifade yazabiliriz. Şöyle bir mesajla aslında burada onun yanlış tercih girdiğini belirtiyorum. Yine şu kısımda ekranı temizleyelim. Bu tabii ki Windows için bir komuttur. Farklı bir işletim sisteminde bu ekranı temizlemez. Ve program sonlanmadan bunu geri iade ediyorum. İsimler listesini geri iade ediyorum. Evet, aslında test kodumuzu da yazmış olduk. Şimdi make dosyasını yazalım. Sadece testi derlememiz yeterli çünkü bu şablon yapıdan oluşuyor. Derlenmiş olan kodu da çalıştıralım. Evet, bu klasörde cmd'yi yazıp konsolu açalım. Makefile'i okuyacak uygulamayı çağıralım. Ve bu şekilde derlenip çalışmış oldu. İşte ismi ekliyorum. Ahmet'i ekledim. İşte Mehmet'i ekledim. Ve Ali'yi ekledim. Ahmet, Mehmet, Ali isimleri listele dediğim zaman Ahmet, Mehmet, Ali ve hep sona doğru ekledik. Şimdi Ahmet ile Mehmet arasına ekleyelim. Mesela Veli'yi ekleyelim. O zaman Ahmet ile Mehmet arasına eklememiz için bir konumunu girmemiz lazım. Bir Veli girmemiz lazım. Insert name diyorum. Bir Veli diyorum. Ve tekrar listelediğimizde Ahmet, Veli, Mehmet, Ali yani araya konum eklemede herhangi bir sıkıntı olmuyor. Diyelim ki Mehmet'i sileceğiz. O zaman remove name diyorum. Ve Mehmet'i sil diyorum. Tekrar listelediğimizde Mehmet'in silindiğini görüyoruz. Şimdi de konumdan sil diyelim. 0, 1, 2 yani Ali'yi sileceğiz. 2 konumunu gönderiyorum. 2'yi sil dedim. Yine listelediğimizde sondaki veri silinmiş olacaktır. Şu an kaç kişi var? 6'ya bakalım. 2 kişi var diyoruz. Yine burada normalde birincisi Ahmet, sonuncusu Veli gelmesi lazım. First name Ahmet ve last name Veli şeklinde. Bunlarda da bir sıkıntı yok. Ve mesela burada Veli için konumu 1 gelmesi gerekiyor. Veli diyorum. Konumu 1. Konumda da herhangi bir sıkıntı yok. Şeyi temizleyelim isimleri. Ve şimdi ekrana yazdığımızda empty list yani herhangi bir veri kalmadı demektir. Bütün özelliklerini aslında dolaylı olarak test etmiş olduk. Ve burada bahsettiğimiz şey bağlı listeydi. Daha önceki videomda ben diziler üzerinde listenin gerçekleştirimini anlatmıştım. Orada bazı sıkıntılar vardı. İşte o sıkıntıları kapatmak adına bağlı liste kullanılır. Tabii ki dizi üzerinde gerçekleştirilmesinin ayrı avantajları vardır. Bağlı liste üzerinde gerçekleştirilmesinin ayrı avantajları vardır. Burada ilk göze çarpan avantaj nedir? Yer sıkıntısı yoktur. Yani dizi bir müddet sonra dolacaktır ama bağlı listede dolma ile ilgili bir sıkıntı bulunmamakta. Yine araya eleman ekleme, aradan eleman silinmesi yine bağlı listenin avantajlı olduğu konulardır. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.